Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok eski bir tarifim olan elmalı kurabiye tarifim var. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle tarifimizin elmalı iç harcını yapmakla başlıyoruz. 5 adet orta boy elmamızın kabuklarını soyduktan sonra rendeleyelim. Rendeledikten sonra elmalarımızı uygun bir tavamızın içerisine dökelim ve suyunu çekene kadar karıştıralım. Elmalarımız orta ateşte suyunu çektikten sonra 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. 1 su bardağı çekilmiş ceviz ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyelim. Ben 2 çay kaşığı olarak tarçın koydum ama ölçü olarak 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerimizi karıştıralım ve elmalı iç harcımız hazır. Bir kenarda elmalı iç harcımızın soğumasını bekleyelim ve elmalı kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Uygun bir kabımızın içerisine 150 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı yoğurt ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay kaşığı karbonat ekliyorum yoğurdun üzerine. Yoğurtla karbonatın karıştırıp aktifleşmesini sağlıyorum. El çırpıcısıyla karıştırabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Elimizde tüm malzemelerimizi yoğuralım. Ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Yakından da sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde kurabiye hamurunuzu hazırladıktan sonra şekil vermeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz vaktiniz varsa eğer 1 saat kadar buzdolabında hamuru dinlendirebilirsiniz. Daha pürüzsüz bir şekilde hamurunuzu açabilirsiniz. Ben yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Hamurumu açıp şekil vermeye başladım. Öncelikle kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım ve yuvarlayalım. Bir buzdolabı poşetin üzerine koyup buzdolabı poşetinin yarısını hamurun üzerine katlayalım. Ve elmalı iç harcımızı enlemesine olan kısmına koyalım. Ben hepsine yaklaşık dolu dolu 1 tatlı kaşığı ölçüsünde elmalı iç harcından koydum. Ve tekrardan şimdi yakından göstereceğim. İçe doğru rulo şeklinde katlayıp sardım. Sonrasında poşeti kendime doğru çekerek ve bir tane herhangi bir kaşık veya spatuladan faydalanarak bastırarak şekil verdim. Yuvarlayarak rulo şeklini vermiş oldum. Birkaç deneme yaparak sizlere göstereceğim. Oldukça basit ve kolay. Tabii ki görerek daha iyi anlayacaksınız. Biliyorsunuz ki bu kurabiyenin bu şekli görseli İstanbul'da Bakırköy'de bir dükkanda yapılıyor. Mutlaka aranızda gidip de yemiş olan vardır. O yüzden ben de sizlerle evinizde bu kurabiyeyi tam aynı şekilde görsel olarak hazırlayarak, üstelik lezzeti de gerçekten çok lezzetli olarak evinizde tertemiz hazırlayabilirsiniz. Sizlerle paylaşarak göstermek istedim. Yakından da gördüğünüz gibi şeklimiz bu şekilde olacak. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Ben kurabiye hamurumun her bir bezesini yuvarlayarak hazırladım bu aşamadan sonra ve hepsini terazi ile tartaraktan yaptım. Yani hepsi 35 gram ölçüsünde bezeler hazırladım ve o şekilde yaptım. Eğer mutfak teraziniz varsa kurabiye hamurunuzdan 35 gram ölçü hazırlayarak da hepsinin eşit olmasını sağlayabilirsiniz. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 29 adet elmalı kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini 2 katı arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerinin hepsini yarı olarak azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. İsterseniz bu malzeme ölçüleri
tarifiyle aynı şekilde bir dikdörtgen borcamın üzerinde elmalı tart, elmalı kurabiyeyi de hazırlayabilirsiniz veya farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yapıp da yiyebileceğiniz en lezzetli elmalı kurabiye tarifi diyebilirim. Annemin tarif defterinden aldığım, benim de senelerdir yaptığım elmalı kurabiye tarifidir. Kurabiye hamurun içerisinde şeker yok ve yumurta yok. Özellikle bu soru çok geliyor ama kesinlikle kullanmıyoruz. Elmalı iç harcın içerisindeki elmanın tatlı oranı ve toz şekeri oranı, tekrardan fırından çıktıktan sonra kurabiyelerimizin üzerine serptiğimiz pudra şekerin oranıyla kurabiyemiz çok dengeli bir şekilde tadını alıyor. O yüzden toz şekeri hamuruna eklemiyoruz. Bu şekilde deneyin. Bundan sonra başka bir elmalı kurabiye tarifiyle yapmayacağınıza eminim. Gerçekten hem kıyır hem de çok lezzetli bir elmalı kurabiye tarifidir. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Kurabiye hamurumuzun içerisinde hamur kabartma tozu olmadığı için çok fazla şişme veya yayılma söz konusu olmayacak. Çok az karbonatın etkisiyle çok az şişme olacaktır. O yüzden sık sık da dizebilirsiniz. 170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst fırın ayarında kurabiyelerimizi ağır ağır pişiriyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika aralığında pişirelim. Kontrol edelim ki üzerleri böyle güzel bir şekilde kavruk bir şekilde kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben elmalı kurabiyeyi biraz daha böyle kavruk bir şekilde seviyorum. O yüzden yaklaşık fırınımda 25 dakika kadar tuttum. Sizler de kontrol ederek pişirmeye lütfen özen gösteriniz. Kurabiyelerimiz fırından çıktıktan sonra sıcaklığı geçsin, soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Çünkü sıcağı sıcağına serpilen pudra şekeri kurabiyenin üzerinde nemlilik oluşturur ve güzel görüntü oluşturmaz. Soğumasını lütfen bekleyelim. Sonrasında pudra şekeri serpelim. Hemen sizlere yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve mutlaka dönüş sağlıyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi de yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.